Selam, merhaba. Bugün bahsetmek istediğim şey, dünyanın normallerinde tek eşlilik değil de çok eşlilik olmuş olsaydı neler olurdu? Evet, yani zamanında Osmanlı'da da erkeklerin birden fazla evliliği olabilirdi. Yasal olarak da bu mümkündü. Anormal karşılanacak bir durum da değildi bu. Ya da şu an günümüz dünyasındaki bazı yerlerde yine aynı şekilde erkeklerin birden fazla eşinin olması anormal karşılanacak bir durum değil. Fakat biz sadece erkeğin değil, erkeğin ve kadının da çok eşli olabileceği bir dünyadan bahsediyoruz. Bu birinci video başı uyarım. İkinci uyarım ise şu. Eşlilik derken sadece evlilikten bahsetmiyorum. Aslında çok partnerlilikten bahsediyorum biraz daha. Birden fazla sevgilisi ya da birden fazla evliliği olan bir sistemden bahsediyorum şu an. Şimdi, bunu ilk böyle bulduğum insanlara sorduğum zaman bu konu hakkında ne düşündüklerini, herkes bana "Beyza olur mu? Saçmalama, öyle şey mümkün değil, dünya düzeni bozulurdu, sistemler mahvolurdu." gibi böyle, hani, işte, cinayetler olurdu falan, sanki hiç olmuyorlarmış gibi. Böyle bir sürü bana sebep sundular ama sanırım ben bu konuda çok da fazla dik başlı düşünülmemesi gerektiğine inananlardanım. Şu an genelleme yaparak konuşursak. Tek eşli bir ailede doğduk, tek eşli bir dünyaya geldik. Dünya normalleri bu şekilde bize anlatıldı. İlk etapta, işte, çok eşlilik düşünülünce çok büyük bir kaos olacakmış gibi geliyor. Belki de öyledir. Bir inceleyelim bakalım. Belki de sonunda ben de böyle konuşa konuşa evet ya aslında çok eşlilik de akıl mantık işi değilmiş diye, bir sonuca varmış olacağım. İlk etapta şuna baktığımızda geleneksel aile yapısından bahsedeceğim şimdi. Kadın evde durur, evin işlerini halleder, çocuklarına bakar, eşiyle ilgilenir. Kadına yüklenen toplumsal görevler genel itibariyle budur. Erkek de daha ziyade dışarı çıkar, para kazanır, eve para getirir. Geleneksel aile tipinin yapısı tam olarak budur. Ama şimdi şöyle düşünecek olduğumuz zaman çok eşliliğin hakim olduğu bir dünyada toplumsal cinsiyet rolleri biraz daha kırılma gösterebilir. Belki bir tık daha kadın erkek eşitliğinden bahsedebiliriz böyle bir durum olduğu zaman. Şimdi şöyle düşünelim. Geçenlerde bir haber görmüştüm ben. Geçenlerde dediğimde son bir yıl içinde falan olması lazım. Avrupa'da ya sanırım İsveç diye hatırlıyorum. Evlendikten sonraki 5 yıl içinde evli sayılıyorsunuz ama 5 yıl sonra tekrardan gidip evlenmezseniz artık ayrılmış sayılıyorsunuz o yasalara göre. Ve bu haberi duyduğumda da dedim evet yani çok doğru bir yasa. Çok iyi, çok yerinde. Çünkü insanlar evlendikten sonra bazen karşısındaki insan ondan asla ayrılamazmış. Karşısındaki insan onsuz yapamazmış, ona muhtaçmış. Karşısındaki insan artık onunmuş, tabiri caizse malıymış gibi davranmaya başlıyorlar. Ve, bu 5 yıl yasasında mesela oradaki insanlar artık ben bu kişiyle beraberim fakat 5 yıl sonra benimle devam etmek istemeyebilir. O yüzden ben çok seviyorum, hayatımı onunla devam ettirmek istiyorum. Bu nedenle ben ekstra şeyler yapmalıyım, ona değerli hissettirmeliyim diye düşünüp bu motivasyonla 5 yıl boyunca ilişkiye devam edebilir ve karşısındaki insana daha değerli hissettirebilir. Buna çok eşlilik tarafından baktığımız zaman da yine insanlar vazgeçirebilecek olduklarını düşündüklerinden dolayı yani mesela bir kadının 3 tane sevgilisi var. O erkeklerin hiçbirisi ben vazgeçilmezim zaten diye düşünmez. Herkes o kişiye karşı bir şeyler hissediyorsa o şekilde davranacaktır. Keza aynı şekilde bir erkeğin 3 farklı sevgilisi ilişkide olduğu insana kendini değerli hissettirecektir. Senin görevin bu, bunu yapmalısın gibi yaklaşımlarda bulunmayacaklardır. İnsanlar kendilerini gerçekten değerli hissetmek isterler. Değerli hissettikçe etrafındaki insanlarla hayat sürmeye devam ederler. Bu yüzden de herkes için ilişki yaşadıkları insanlara değer vermek daha da önemli hale gelebilir. Fakat diğer bir taraftan baktığımızda belki de bu her birimizin tek eşliliğin normal kabul olduğu, kabul görüldüğü dünyada gözlerini açmasından kaynaklı olarak kıskançlık denen bir duygumuz var. Kıskançlık duygusu artık bizi o kadar çok yiyip bitirecektir ki karşımızdaki insana sahip olma isteği olarak bunu açıklamak istemiyorum. Fakat insanoğlunun karşısındaki için biricik olma isteği gerçekten kuvvetli, güçlü bir istek. Böyle olduğu için de insanlar en biricik olmak için evet onun başka sevgilileri de var, onun başka eşleri de var ama ben onlardan çok daha iyiyim, benimle çok daha fazla ilgilenmeli diyerek cinsiyetler içinde büyük bir çatışmaya neden olabilecek bir duruma da gelebilir insanoğlu çok eşliliğin yaygın olduğu bir dünyada. Ama bunları söylerken şu da aklıma geldi. Günümüz dünyasında da erkekler için olan çok eşliliğin kabul gördüğü bazı
yerler var. Türkiye'de bile yasal olarak bunun bir karşılığı olmamakla beraber toplumsal normallerin erkekler için çok eşlilik olduğu bazı kesimler var. Bunu kadın erkek olarak anlatacağım çünkü erkekler için çok eşlilik oralarda mübah. Oradaki kadınlara baktığınız zaman mesela böyle bazen görebiliyorsunuz. Evet, tamamı bunu kabul etmiyorlar. Ama o şekilde yetiştirilmiş ve bunu normal bulan, benim eşimin başka bir eşi daha olacak normalini kabul etmiş ve bu şekilde yaşayan, yani tamamen aklındaki doğrunun bu olduğu bazı insanlar da var. Belki de çok eşlilik olduğunda biz de o tarz insanlardan olacağız. Kadınlar da, erkekler de evet zaten olabilir. Hani zaten benden başkaları da olacak. Bunun nesi anormal? Ben neden kıskanayım ki? Gibi bir duygu içine de girebiliriz. Tabii ki bunu bilemeyeceğiz. Fakat şunu birazcık daha bence söyleyebiliriz çok eşlilik kavramında. Evet, tarih boyunca hep erkeklerin birden fazla eşinin olması yaygın olduğu için bu daha ataerkil bir toplum düzeni olmasını sağlamış. İki taraf için de çok eşlilik olduğu zamanlarda cinsiyet eşitliğinin çok daha iyi uygulanabildiği bir dünya içinde yaşama imkanımız belki de olabilirdi. Fakat bu cinsiyet eşitliği şöyle bir eşitsizlik getirirdi ki ekonomik ve sosyal anlamda güçlü olan kişilerin çok daha fazla eş seçenekleri ve çok daha fazla eşleri, sevgilileri olurdu. Bu da ekonomik ve sosyal anlamda güçsüz olan insanların yalnız hissetmesine, yalnız kalmasına ve eş bulamamasına neden olabilirdi. Öyle insanların toplum tarafından dışlanmasına neden olur. Toplumsal eşitsizlik çok daha fazla derinleşebilirdi. Yani aslında burada bahsetmek istediğim zengin fakir ayrımının çok daha derin bir şekilde hissedilmesi. Ve şöyle düşünelim. Erkek üzerinden örnek vereceğim. Çünkü doğurganlıkla alakalı bir şey anlatmak istiyorum. Zengin erkekler birden fazla kadınla beraber oldukları zaman bayağı bir kadınlar çocuk yapabilirlerdi. Bu da sosyal kaynakların çok daha hızlı bir şekilde tükenebilmesine neden olabilirdi. Ve bunun dışında nüfus artışının da çok fazla önüne geçemeyebilirdik. Yani sosyal açıdan güçlü, zengin insanlar ilişki yaşamak istedikleri kadınlarla birliktelik yaşayabilirler ve bunlardan çocuk meydana gelebilir ve nüfus artışını engellenemeyecek şekilde arttırabilirdi. Fakat burada benim bu işin içinden çıkmak çok da mümkün olmaz dediğim konu miras. Yani çünkü düşünsenize bir sürü insandan bir sürü çocuklarınız olabilir. Hadi öldünüz diyelim, mirasınızı anne babanıza bırakacaksınız. Anne babanızın da bir sürü eşi var. Yani herkes aynı düzende. Ya evet, kimse kimseye miras bırakamaz. Yaşadığın sürece onları yiyeceksin, ondan sonra artık kimin olacaksa onun olacak. Hani devletin olacak. Ama onun dışında işte evlendim. İşte diyelim 4 tane 5 tane eşim var benim. Ve hangi birine neyi bırakacağım? Hangi birinin çocuğuna neyi bırakacağım? Yani şu an şu düzende bile bu kadar fazla miras kavgası varken o düzende yani bayağı hukukçular onlarca yıl yüksek ihtimalle nasıl yapsak bu işin içinden çıkarız, ne yapalım, ne edelim diye düşünerek bir şeyler üretmeye çalışır ama bu çok büyük bir karmaşaya yol açan yanlarından birisi olabilir çok eşliyim diye düşünüyorum. Bu konuşmalarımızın dışında birazcık daha duygusal anlamda bakacak olursak romantizm ya da ihanet gibi kavramlar yerine daha farklı şeylere bırakırlardı. Yani edebiyat çok daha farklı olurdu. Şarkılar, türküler, filmler, her şey çok daha değişik olurdu. Yani aslına bakarsanız bu çok eşlilik sistemi biraz daha özgür ve bazı ilişki dinamikleri için daha da yaşanabilir hale gelirken bir yandan toplumda karmaşaya, çatışmaya neden olabilecek olan şeyler doğurmuş olurdu. Evet, hani böyle başta söylemiştim. İnsan biricik hissetmek ister karşısındaki insan tarafından. Ama belki de şu an bizim tek eşli bir dünyada doğmuş ve burada yaşamış ve bunu kabul etmiş halimiz bunu istiyordur. Bunu da bilemeyiz. Belki sadece benim için biricik olsam yeterli olacaktır. Başkasının ne düşündüğü benim çok umurumda olmayacaktır. Belki çok eşlilik kavramı olan bir dünyada doğmuş olsaydım. Ama şu bir gerçek ki insanoğlu fiziksel ve ruhsal denge içinde sağlıklı bir yaşam sürmeye devam eder. Evet, daha özgürlükçü bir ortamda olabilirdik. Evet, kadın erkek eşitliğinin daha uygun yaşandığı, yaşanabildiği bir hayatta olmuş olabilirdik. Fakat yani hepimiz dengesini kaybetmiş, ne hissedeceğini bilemeyen, belki yalnızlık yaşayabilecek küçük küçük insancıklar olarak etrafta dolaşıyor olabilirdik. Videoyu kapatmadan önce şunu da söylemek istiyorum. Tek eşliliğin yaygın olmasının sebebi sosyal olarak daha işlevsel bulunmasından kaynaklı. Bilimsel açıdan da bu tarz araştırmalar çok fazla yapılmış. Tek eşli olan insanların bu evli ya da sevgili fark etmez. Sadece hayatının o sürecinde bir tane partnere sahip olan insanların araştırmalar yaklaşık 10 yıl kadar fazla yaşayabildiğini, çocukları olduğu zaman çocuklarının çok daha başarılı olabildiğini, sağlık problemlerini çok daha az yaşadıklarını, sağlık problemi yaşarlarsa
iyileşmelerin çok daha hızlı olduğunu, korku duydukları anlarda beyin nöronlarının çok daha rahat, çok daha sakin tepkiler verebildikleri bilimsel olarak açıklanıyor. Tabii ki bu doğru ve yerinde bir ilişkiyse, yanlış bir ilişki bunların hepsini negatife çeker. Ama yine de biz böyle bir dünyaya doğduk diye illaki bu işin doğrusu bu diye düşünmeyip küçük bir beyin fırtınası yapabiliriz diyorum ve bu videoyu bu zamana kadar izleyip dinlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.